Merhaba hanımlar, ben Zeynep. Emek Atölyem kanalıma hoş geldiniz. Yine keyifle yaptığımız ve çok sevdiğim bir oyuncağım, uykucu ayıcığım. Bunu bugün yapmaya başlıyoruz. Kullandığımız ürünler yarn artsın ipleri. Yarn artsın, bakın numara numara gerçi ama amigurumi iplikleri dediğimiz zaman zaten bize bu iplikleri getiriyorlar. Renklerini gene kendi zevklerinize göre seçebilirsiniz. Ben pijaması için yeşil ve eflatunu seçtim. Ten rengi olarak biraz daha koyu bir krem rengini seçtim. Burnunu yaparken de ten renginin biraz daha açık bir rengini seçtim. Bunun numarası 742. Renk olarak 5, kod olarak da 742. Şu krem renginin numarası renk olarak 48, kod olarak 677. Tığ olarak da 3,5 numara tığ kullandım. Ve bir de makasa ihtiyacımız olacak. Bu şekilde oyuncağımızın yapımına başlayabiliriz. Eğer videolarımı beğenirseniz kanalıma abone olur ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim. Ürünümüzün yapımına başlarsanız şimdiden kolaylıklar dilerim, mutlu saatler diliyorum. Evet hanımlar, şimdi uyuyan ayı yapacağız. Uykucu ayıcığımızı yapacağız. Bu iki rengi kullanacaktım ben. Yeşille başlıyorum. Ara renklerde de eflatun rengini kullanacağım. Şimdi her zamanki gibi sihirli halkamızla başlıyoruz. Şu şekilde parmağımıza sardık. Bakın üstten geliyorum, alttan çeviriyorum. Şöyle de tuttum. Alt kısımdan tığımı geçirip ipimi dolayıp içeriden çekiyorum. Bir zincir atıyorum. Sihirli halkamı yapmış bulunuyorum şu anda. Halkamı biraz daha küçültüp 6 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6. Şimdi bu halkayı küçültüp tam tur döndüreceğiz. Şöyle yapıyorum. Biraz daha çekeceğim. Bakın. Bu şekilde tamamen çektim. 6 tane sık iğnemiz tam tur dönmüş oldu. Şimdi bir üst sıraya gelirken her sık iğneye çift batacağım. 1 aynı sık iğneden giriyorum. 2 diğer sık iğneye geçiyorum. 3 gene çift batıyorum. 4 sıradaki sık iğneme çift batıyorum. 5 6 gene çift batıyoruz. 7 8 çift batıyorum. 9 10 11 12 toplamda 12 tane sık iğnemiz oluyor ikinci sıramızda. Üçüncü sıramızda ise bir tek bir çift batacağız. Bakın şu arta kalan ipimi gelip araya yerleştiriyorum ki başlangıç yerim belli olsun. Şöyle arada tutuyorum. Bir tek yaptım. Şimdiki sık iğneme çift batıyorum. 1 2 bir tek bir çift 1 2 sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet, sıramı tamamlayıp geldim. 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 Evet, sıramı tamam
Bir tek bir çift yapmıştık. Toplamda 18 sık iğnemiz oldu. Şimdi 2 tek bir çift yapacağız. Yine başlangıcım belli olsun diye ipimi bu sefer arkaya alıyorum. Bakın şurayı örmüştük. 2 tek yapacağız. 2 tek, üçüncüye çift batacağız. Bir tek, 2 tek, üçüncüye çift batıyorum. Tekrar yapalım. Bir tek, ikinci tek, üçüncü çift. Sıramı bu şekilde tamamlayıp geliyorum. Evet, 2 tek bir çift yaptım. Sıramı tamamladım. Toplamda 24 sık iğnemiz oldu. Şimdi 3 tek bir çift yapıyoruz. Gene başlangıcım belli olsun diye ipimi ön tarafa alıyorum bu sefer. Bir öne bir arkaya ipimi sallayarak başlangıç yerimi belli ediyorum yani. Şöyle ipimi öne aldım. 3 tek bir çift yapacaktık. 1 2 3 dördüncüye çift batıyoruz. Tekrar yapayım. 1 2 3 dördüncüye çift batıyorum. Evet, ben sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet, 3 tek bir çift sıramı tamamladım. Şimdi 4 tek bir çift yapacağız. Yine ipimi arkaya aldım bu sefer. Birinci tek, ikinci tek, üçüncü tek, dördüncü tek ve beşinciye çift batıyorum. 4 tanesi tek, beşincisi çift. Tekrar yapıyorum. Bir tek, yani birincisi tek, ikinci tek, üçüncü tek, dördüncü tek, beşinci çift batıyorum. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet, 4 tek bir çift sıramı tamamladım. Toplamda 36 tane sık iğnem oluştu. Şimdi renk değiştireceğim. 2 sıra düz öreceğim. Renk değiştirip şu eflatun rengimi alacaktım. Bakın, yeşil ilmeğimi sıkıyorum. Artık eflatun ilmeğe geçmiş bulunuyorum. Yeşil ilmeğimi biraz daha sıkacağım. Evet. Yani isterseniz şurada düğüm de atabilirsiniz. Ama ben düğüm atmıyorum. Zaten birbirini tutuyor birer. Şimdi burada daha sonra renk değiştirip 2 sıra düz yapacağız. 36'lık sırayı 2 sıra boyunca tek batarak öreceğiz. 1 2 3 hiç arttırma eksiltme yapmadan dümdüz her sıraya, yani her sık iğneye tek batarak örüyoruz. Ben bu 2 sırayı örüp geliyorum. Evet, 2 sıra düz ördüm. Renk değiştirip 2 sıra düzümüzü ördük. Şimdi tekrar renk değiştireceğim. Dediğim gibi renk değiştirmelerde eski ördüğüm sıramın son ilmeğini örmüyorum. Son ilmeği yeni rengimle örüyorum. Burada şu anda bakın zaten ipler örgüye bağlı durumda. O yüzden direkt diğer ipi alıp örgünüzde ipinizin rengini değiştirebilirsiniz. Bakın şu şekilde. Şu an eflantunu örüyordum. Yeşile geçeceğim. Yeşilin ipi hemen altında zaten. 2 sıra gittiğim için çok uzak mesafede değil. O yüzden şuraya sokup tığımı direkt yeşili çekiyorum. Ama eflatunu biraz sıkı tutalım arkadan. Çok bol bırakmayalım. Kötü görünür örgüde. Şöyle ilmeğimi çekiyorum. İşte yeşile geçtim bile. Şimdiki sıramızı
düz örüyoruz gene. Yeşil renge geçtik. Bir sıra düz örüyoruz. Yani gene 36 sık iğnemizi öreceğiz. Her ilmeğe tek batıyorum. Yani her sık iğneye tek batarak devam ediyorum bu sıramı da. Ben sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet, şimdi bu sıramızı da düz örmüştük. Şimdiki sıramızda 4 tek öreceğiz. Bir tane eksiltme yapacağız. 4 tek öreceğim. Yani şu birinciyi ben örmüştüm. 2 3 4 tane tek batıyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum şimdi. Eksiltmeyi de nasıl yapıyorduk? Bize bakan yüzlerinden şu ilmeğin, bakın biraz daha yakın çekeyim. Şu ilmeğin bize bakan yanını alıyoruz. Ortasından sokuyordum tığımı. Bir bundan alıyorum. Tığımı biraz döndürüyorum. Diğerinde de aynı şekilde ilmeğin ortasından tığımı çıkarıyorum. Sonra ipimi dolayıp zincir çeker gibi sık iğnemi tamamlıyorum. Şimdi ne yaptık? 4 tek bir kesme yaptık. Bir kez daha yapıyorum. 1 2 3 4 tek battım. Şimdi bir kesme yapacağım. Tekrar tam ortadan tığımı çıkarıyorum. Tekrar bir zincir çeker gibi kapatıyorum. 4 tek bir kesme. Artık daralmaya giriyoruz şu anda. Ben sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet, 4 tek örüp 1 eksilttik. Sıramı tamamladım. Şimdi renk değişimi yapacağım. Eflatuna geçeceğim tekrardan. Azaltmaya devam ediyorum bu sıramda da. Renk değiştirdikten sonra 3 tek bir eksiltme yapacağız. İpime doluyorum. Şimdi normal örgüme devam eder gibi, yalnız gene son ilmeğimi yeşilden değil eflatundan alacaktım. Yeşili biraz sıktırıyorum. Evet, şöyle renk geçişimi yaptım. 3 tek bir eksiltme. 1 2 pardon, kameraya çarptım. 3 tane tek battım. Bir tane eksiltme yapıyorum. Bana bakan yüzlerini aldım. 2 tane ilmeğin kesme işlemini yaptım. Birinci tek, ikinci tek, üçüncü tek. Şimdiki sıramda dördüncü işlemim, kesme işlemi. Dördüncüyü kesiyorum. Bu şekilde sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet, 3 tek bir kesme sıramı tamamladım. Şimdi 2 tek batıp bir keseceğiz. Gene aynı ipimle devam ediyorum. Birinci tek battım. İkinciye tek battım. 2 tek batıp bir eksilteceğiz demiştik. 2 tane tek battım. Şimdi bir tane eksiltiyorum. Evet. Tekrar yapıyorum. Bir tek battım. İkinciyi tek battım. Üçüncüyü eksiltiyorum. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Evet, 2 tek bir eksiltme sıramı tamamladım. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Çünkü 2 sıra renk değişimi yapıyorum. Burada da 2 sırayı tamamlamış bulunduk eflatunla. Artık yeşile geçiyorum. Geçerken eflatunu iyice sıktırdım.
fazla ipleri de atıyorum. Evet, yeşile geçiş yapıyorum. Evet. Bu geçişlerde eski ipinizi, eski renginizi biraz sıktırın. Bolluk, potlama olmasın. Şimdi gayet güzel oldu geçişimiz. Şimdi yeşil rengimle de bir tek bir eksiltme yapıyorum. Bir tek. Şimdi bir eksiltme yapacağım. Bir tek örüyorum. Bir tane de eksiltme yapacağım. Dediğim gibi bana bakan yanlarından tam ortadan tığımı sokup zincirle birleştiriyorum. Tekrar göstereyim. Bir tek batıyorum. Bir eksiltiyorum. Gene sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet. Şimdi bu sıradan sonra bakıyorum bu bacak kısmındaki boşluğumuz daraldı iyice. O yüzden artık bunu biraz elyafla doldurmak istiyorum. Elyafı da şu şekilde boşluğa yerleştiriyorum. Tığımın arkasıyla. Plastik olduğu için tığın arkası elyafı rahatlıkla içeriye sokabiliyor. Bu anlamda gerçekten kolaylık sağlıyor. Şimdi ben olabildiğince aldığı kadar yumuşak tutacak şekilde, öyle çok sıkı sıkı doldurmayacağız. Yani elinizde tuttuğunuzda şöyle ezebilmelisiniz. Öyle sert olsun istemiyorum. Bakın doldurdum. Yumuşaklığı da gayet güzel oldu. Şöyle sıkabiliyorum rahatlıkla. Şimdi bir tek bir eksiltme yapmıştık biz bu sırada. Bundan sonraki sıramı hiç eksiltme arttırma yapmadan tek batarak devam edeceğim. Her sık iğneme tek batacağım. Her sık iğneyi tek batacağız. 1 2 3 Bu şekilde her sık iğneye tek batarak sıramı tamamlıyorum. Evet, bu sırayı düz örmüştüm. Her sık iğneye tek battım. Şimdi renk değiştiriyorum. Çünkü iki sırayı tamamladım bakın. Yeşili altta bırakıyorum. Eflatun rengimle devam edeceğim. İki sıra düz öreceğiz. Yeni rengimle eflatunla ben iki sıra düz öreceğim. Şurada yine son sıramı eflatunla alacaktım. Şu yeşili sıktırıyorum burada. Renk değişimimi yaptım. Şimdi her ilmeğe yine tek batarak iki sıra dümdüz eksiltme arttırma yapmadan örüyoruz. Bu şekilde iki sırayı düz örüp geliyorum. İki sıra eflatunla tek batarak düz ördüm. Tekrar renk değiştiriyorum. Yeşil renge geçiyorum. Şimdi arttırmalarıma başlıyorum. 4 tane tek, bir tane çift öreceğiz burada. Yavaş yavaş bacak genişliğine ulaşmamız lazım çünkü. Şurada yine renk geçişimi yapıyorum. Evet, renk geçişini yaptık. Eflatunu iyice sıktırdık. 4 tane tek, bir tane çift.
Birinci tek, ikinci tek, üçüncü tek, dördüncü tek, beşinciye çift batıyorum. 1 2 beşinciye çift battım. Sıramı tamamlamam az kalmış. Şimdi bundan sonra önümde hangi işlem varsa onu yapacağım. Çiftten sonra tek örecektim. Sıram tamamlanana kadar bakın. 1 2 dedim. Sıram tamamlandı. Burada duruyorum. Burada bıraktıktan sonra bir üstteki sıramızı tek batarak örüyoruz. Yani her ilmeğe tek batacağız. 1 2 her ilmeğe tek batıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet, sıramı tamamladım. Her sıraya tek battık. Şimdi renk değiştiriyoruz tekrar çünkü 2 sıra yeşilli ördüm. Eflatuna geçtiğim sırada 5 tek bir çift yapacağım. Önce renk geçişimi yapıyorum. Yeşili iyice sıktırıyorum. Evet, yeşili sıktırdık. Evet. Şimdiki sıramızda eflatun öreceğimiz sırada 5 tek bir çift yapacağız demiştik. 1 2 3 4 5 tane tek ördüm. Şimdiki ilmeğimi sık iğneme çift batacağım. 1 2 Şimdi 5 tek bir çift ördükten sonra her sıraya tekrar tek batarak bir üstteki sırayı örüyoruz. Her ilmeğe tek batıyorum. Bu şekilde ben sıramı tamamlayıp geliyorum. Şimdi 2 sıramızı tamamladık. Alttaki sıramızda tek batmıştık. Üstteki sıraya renk değişimi yaparken gene tek batacağız. Her ilmeğe tek batacağız. Evet, her ilmeğe tek battık. Bir üstteki sıramızda 6 tek bir çift yapacağız. Bir arttırmamız olacak yani bu sırada. 6 tek batıyoruz. 1 tek battım. İkinciye tekrar tek batıyorum. Üçüncüye tek batıyorum. Dördüncüye tek batıyorum. Beşinciye tek. Altıncıya tek battık. Yedinciye çift batacağız. Bu ilmeğimize çift batıyoruz. 6 tek bir çift yaptık bu sırada. Şimdi gene renk değişimi yapacağız. Burada da her sıraya eflatunla tek batacağım. Burada her sıraya tek batarak sıramı tamamlayacağım. Eflatun rengime geçişimi sağlıyorum. Yeşili sıktırıyoruz. Her sıraya tek. 1 2 3 her sıraya tek örüp geliyorum. Evet, her sıraya tek batmıştık. Şimdi 7 tek bir çift öreceğiz. Bir tek, ikinci tek, üçüncü tek, şöyle yapayım daha rahat görünecek. Dördüncü tek,
Beşinci tek. Altıncı tek. Yedinci tek. Sekizinciye çift batıyoruz. Sekizinciye çift battım. Evet. Renk değişimimi yaptım. 7 tek bir çift dedik. Şimdi 2 sıra düz tek batacağız. Yeşil rengimizle 2 sıra düz tek batıyoruz. Her sık iğneme tek batıyorum. Ben 2 sıra boyunca tek batarak örgümü tamamlayıp geliyorum. Evet, yeşil renkle 2 sıra düz ördük. Şimdi beyaz, eflatun rengime geçiyorum. Burada da 2 sıra düz öreceğim. Hiç eksiltme arttırma yapmadan. Şurada bir renk geçişimizi yapıyoruz. Her sık iğneye tek batıyorum. 2 sıra boyunca her sık iğneme tek batıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Evet, 2 sıra düz gittik. Şimdi bacağımızı tamamlamış olduk. Burada kesiyorum. Şöyle bir tane daha batıyorum. Burada bırakıyorum. Bir zincir çekip kesiyorum. Şimdi diğer bacağı da yapacağım. Sonra bacakları birleştireceğiz. İpimi kestikten sonra son çektiğim zincirden sonra şöyle tığımı çektim. Artık bu burada kilitlendi. Yeşil rengimi de artık kesebilirim. Şöyle içine attığım zaman zaten hiçbir sökülme olmayacak. Yeterince örgüler ipleri tutuyor. Şimdi ben bu boşluğu elyafla dolduracağım. Bacak kısmını oluşturduk. Yine tığımdan yardım alıyorum. Çok daha kolay oluyor. Evet. Bacak kısmını da böylelikle doldurmuş olduk. Yine evet, ikinci bacağı da yapıp birleştirmeye geçeceğiz.